Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere sürekli yapmış olduğum güveçte yoğurt mayalama yöntemini göstermek istedim. Eğer bu şekilde yaparsanız %100 sonuç alacaksınız ve çok beğeneceksiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Süt mayalama ısısına geldiğinde arkadaşlar, gelmeden önce ben hemen güveçleri fırına attım ve 50 dereceye getirdim. 10 dakika boyunca güveçler de burada ısınacak. Kış aylarında bu kesinlikle çok gerekli. Güveçlerin de mutlaka ısınması gerekiyor. Bu tencerenin içerisinde toplam 4 litre süt var. Öncelikle tencereyi içme suyuyla çalkaladım ve sonra sütü ilave ettim. Kaynadıktan sonra altını kıstım ve 15 dakika daha kaynattım. Ama bu süreç içerisinde ara ara kepçeyle de savurdum sütü. Süt biraz soğuduktan sonra, yani serçe parmağımla kontrol ettim. İçinden 7'ye kadar saydım. 7'ye kadar saydığımda eğer hala elim yanmıyorsa artık mayalanmaya hazır demektir. Bir kaseye 3 kepçe süt ilavesi yaptım ve 1 yemek kaşığı da maya ilavesi yaptım. Karıştırdım ve tencerenin içerisine ilave ettim. Arkadaşlar, burada çok fazla seri olmamız gerekiyor. Hemen pratik bir şekilde doldurup hemen fırına atmamız gerekiyor. Fırına attığımız zaman, şu an hala fırın 50 derecede. Fırına attığımız zaman hemen fırınımızı kapatacağız. İsterseniz şu anda akşam saati 11 saat, gecenin 11'i. Sabahleyin ben hemen alacağım, bunları buzdolabına koyacağım. Sabaha kadar fırında kalabilir. Hemen şişelere de doldurma yapabilirsiniz. İsterseniz tencereye de bir miktar koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buraya kadar gelen sevgili arkadaşlarımdan yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir, hiç fark etmez. Desteklerinizden dolayı hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Hem misafirleriniz hem de çocuklarınız bu sunuma bayılacaklar. Ben misafirlerim gelmeden 2 gün öncesinden yapıyorum. Daha da güzel kıvam alıyor. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Daha büyük güveçlerim var. Şimdi onlara da dolduracağım. Gerçekten durdukça lezzeti artıyor buzdolabında. Tavsiye ediyorum. Eminim sizler de %100 sonuç alacaksınız. Benim böyle yine büyük güveçlerim var. Ben bunlarla hem yemek de yapıyorum. Çok güzel oluyor. Hem de yoğurt mayalamada kullanıyorum. Akşam yemeklerinde ortaya koyuyorum. İçine de bir tahta kaşık koyuyorum. Herkes kendi tabağını alıyor. Gerçekten de çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bulduğunuz zaman bu tarz güveçleri alın fazla fazla. Her zaman işinize yarayacaktır. Zaten bu güveçlerle ilgili inşallah ilerleyen günlerde daha çok tariflerim olacaktır. Güveçleri ben fırına koydum ve fırını artık kapattım. Sabaha kadar burada kalacak. Sabahleyin de fırından alıp buzdolabına koyacağım. Artık sabah oldu. Ben şimdi bunları buzdolabına koyacağım. Bakın ne kadar güzel tutmuşlar yoğurtlar. Tabi buzdolabında biraz daha kıvam alacaklar. Buzdolabında da yine bir gece bekledi. Görmüş olduğunuz gibi hepsi çok güzel tutmuş. Birazdan da göreceksiniz zaten. Ve hemen şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Buzdolabına aldığınız zaman bir 3-5 saat, isterseniz üstünü hiç kapatmayın. Ondan sonra kapatın. Üstünde yağ olduğu için, yani yoğurt yağlı olduğu için buzdolabındaki kokuları çekecektir. O yüzden kapatmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ne kadar çok açık olursa o kadar kalıp kalıp olacaktır yoğurtlar. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel ve kalıp kalıp olmuş. Tadı da çok güzel. Kesinlikle ekşi değil. Bunun garantisini veriyorum arkadaşlar. Güveçlerin mutlaka tutması için ısınması gerekiyor. Bu ayrıntı gerçekten de çok önemli. Yani bir 10 dakika fırınla beraber güveçler de içinde kalacak ve ısınacaklar. Yoğurt aslında güveçte mayalanması gerekiyor. Ayrı bir lezzeti var, ayrı bir tadı var. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oldukça da pratik. İşten geldiğiniz zaman sütü alıp hemen mayalayın. Fırına atın. Sabah işe giderken de çıkartın, buzdolabına koyun. Evde yapılan yoğurt her zaman en lezzetlisi ve en sağlıklısıdır. Lütfen evinizden ev yoğurdunu eksik etmeyin. Kesinlikle arkadaşlar tavsiye ediyorum.
İlk yapacak olan arkadaşlarım bu püf noktalarına uyarsa bu şekilde sonuç alacaklardır. Yine ben açıklama kısmına detayları yazacağım. Lütfen deneyin. Sizler de böyle olumlu sonuçlar alacaksınız. Buzdolabında ne kadar çok durursa o kadar lezzetli olacaktır arkadaşlar. Lütfen deneyin. Eminim sizler de böyle güzel sonuçlar alacaksınız. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.